Herkese selam. Bu videoda birkaç ArchiCAD ipucundan bahsedeceğim. ArchiCAD'i ilk kullanmaya başladığımda birçok şeyi en basit haliyle çok detaya girmeden kullanıyordum. İşimi bir şekilde hallediyordum ama zamanla işimi kolaylaştıran veya bazı sorunları çözen farklı yöntemler keşfetmeye başlayınca keşke bunları daha önceden bilseydim dediğim çok oldu. O yüzden şimdi size paylaşmak istiyorum. Umarım az da olsa işinize yarar. ArchiCAD'de duvar, giriş, döşeme, çatı gibi poligonal çalışabilen elemanlar üzerinde aynı anda düzenleme yapabiliyoruz. Örneğin bu şekilde bir duvar, döşeme ve çatımız var ve bu alanı genişletmek istiyoruz. Duvarları tek tek çekiştirip sonra çatıyı ona göre düzenleyip sonra da döşemeyi ayarlamak yerine bu şekilde üçünü birden seçip tek seferde düzenleme yapabiliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: elemanların referans çizgilerinin üst üste geliyor olması lazım. Eğer döşemeyi bu şekilde duvarın referans çizgisi üzerine değil de diğer tarafına hizalamışsam, düzenleme yapmak istediğimde döşeme işleme dahil olmaz. Diyelim ki bu odayı sağa doğru genişletmek istiyorum. Bunun için eğer uzun yolu seçecek olsaydım önce bu duvarı kaydırıp sonra bunu trimleyip bunu çekiştirmem gerekirdi. Ama bu kısmı Marquee Tool'da seçip bu şekilde kaydırırsam tek seferde halletmiş olurum. Eğer Marquee içinde obje varsa veya kapı ya da pencere, o zaman bunlar da işleme dahil oluyor. Eğer döşeme varsa döşeme de bu şekilde işleme dahil olmuş olur. Peki bu duvarla arasında net 3 metre olacak şekilde taşımak istersem, şu an araları 717 santim. O zaman da yine Marquee ile seçip elemanı tıkladıktan sonra bu noktanın üzerine gelip tıklamadan X'e basıyorum ve 300 eksi yazıyorum. Enter diyorum. 3 metre olacak şekilde taşımış olduk. Eğer taşıma işlemini yaparken X'e bastıktan sonra 300 artı deseydim duvarın 300 metre sağ tarafına taşımış olacaktı. Değerin başına değil sonuna artı ya da eksi koyuyoruz. Buna dikkat etmek lazım. Yalnız şöyle bir durum var. Birinci olan Marquee Tool sadece bulunduğu katta geçerli. Gördüğünüz gibi sadece zemin katta düzenleme yaptık. Mesela modelleme yapıyorsanız birbirini tekrar eden katlarda aynı işlemi tekrarlamak yerine buradaki kalın marki aracıyla seçim yaparak tüm katlarda aynı anda düzenleme yapabilirsiniz.
Diyelim ki bir elemanı, mesela bir pencereyi bir duvar üzerinde duvarın köşe noktasından belli bir mesafe uzağa yerleştirmek istiyorum. Bunun için eğer uzun yol seçecek olsaydım pencereyi ilk önce köşeye yerleştirmeye çalışırdım. Ama köşeye getirdiğimde diğer duvara dikey konumlanma ihtimali de olurdu. Tam istediğim sonucu alamazdım. Bu yüzden duvar üzerinde herhangi bir konuma rastgele yerleştirip Ctrl D ile köşeye taşırdım. Sonra tekrar Ctrl D ile istediğim mesafeye girip taşıma işlemini bitirirdim. Ama bu işi daha hızlı bir şekilde halledebilirim. Pencereyi seçtikten sonra köşe noktaya gelirim. X'e basarım, istediğim değeri girerim. Artı derim ve Enter'a 2 kere tıklayarak pencereyi yerleştiririm. Ama bu şekilde ölçtüğümde gördüğünüz gibi 100 değeri girmeme rağmen 55 santim uzağa yerleştirilmiş. Çünkü pencerenin tutulma noktası şu an orta noktası. İstediğim gibi yerleştirebilmem için pencerenin tutulma noktasının kenarında olması gerekir. Bunu da buradan ayarlayabiliyorum. Veya kısa yolu G1, G tuşuyla seçenekler arasında hareket edebilirsiniz. Aynı şey var olan elemandan belli bir mesafe öteye diğer bir elemanı konumlandırırken de geçerli. Pencerenin köşe noktasına geliyorum. İşte basıyorum. 100 artı diyorum. 2 kere Enter'a basıp pencereyi yerleştiriyorum. Aralarındaki mesafe 100 santim. Şimdi biraz sihirli değnek aracından bahsetmek istiyorum. Bu araç normalde kontrol kutusunda yer alıyor. Ama biz kısa yolu olan boşluk tuşunu kullanacağız. Bu araçta herhangi bir alan üzerinde kolay bir şekilde doldurup boşaltma işlemi yapabiliyoruz. Burada hangi tasarım elemanı seçili ise onunla doldurup boşaltabiliyoruz. Boşluk tuşuna basılı tutarak tıklamamız yeterli. Çıkartmak için de paletteki poligondan çıkar ikonuna tıklıyoruz ve boşluk tuşuna basarak tıklayarak çıkarma işlemini yapıyoruz. Bu aracı birçok 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarım elemanıyla kullanabiliyoruz. Ama özellikle yay çember ve spline eğrisi gibi elemanlarla çalışırken çok kolaylık sağlıyor. Diyelim ki bu şekilde eğrisel bir dış kontrolü olan bir mekanın alanını öğrenmek istiyoruz. Bunun için mahal ya da desen aracıyla alanı taramamız gerekir. Bu örnekte tarama işlemini en kısa ve doğru şekilde sihirli değnek aracıyla yaparız. Desen aracını seçtikten sonra klavyeden boşluk tuşuna basarak alanın üzerine geliyorum. Burada imleci hareket ettirince farklı seçeneklerin ön izlemesini görebiliyorum. Dışarıdan ya da içeriden olmak üzere. Tıklayarak işlemimi tamamlıyorum ve buradan alanı göster diyorum. Mesela bu döşemenin veya spline eğrisinin etrafını duvarla çevrelemek istiyorsam, duvar aracı seçiliyken boşluk tuşuyla tıklayarak işlemi tamamlarım. Normalde böyle organik bir şeklin etrafına duvar çizmek pek mümkün değil. Eğrisel duvarla denenebilir ama çok uğraştıracaktır. Aynı şekilde sihirli değnek aracıyla çatı oluşturmamız da mümkün. Diyelim ki sadece bu spline ile çizdiğim alanı üst boyutta görmek istiyorum. Bunun için yapacağım şey
Seçim alanı aracı aktifken boşluk tuşuyla spline'a tıklamak ve çalışma alanında herhangi bir yere sağ tıklayıp seçim alanını 3 boyutta göster demek. Kısa yoluysa F5. Bu şekilde iki farklı penceremiz var ve soldaki pencereyi sağdaki gibi yapmak istiyoruz. Bunun için buradaki parametreleri kopyala aracıyla veya alt kısa yoluyla özellikleri kopyalayıp daha sonra buradaki şırınga aracıyla veya kontrol alt kısa yoluyla özellikleri diğer pencereye şırıngalarız. Ama gördüğünüz gibi pencerenin tipini değiştirirken aynı zamanda ölçülerini de değiştirdi. Eğer ölçülerin sabit kalmasını sadece pencerenin tipinin değişmesini istiyorsak şırıngalarken buradan boyut, yükseklik ve kod hariç seçeneğini seçmemiz gerekir. Veya daha detaylı seçenekler için buradan eleman aktarma ayarlarından düzenleme yapabiliriz. Evet, şimdilik bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.